2008 yılından itibaren her turizm sezonu öncesinde özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Uzungöl'ün soluk fotoğrafları internette dolanmaya başlıyor. Sonrasında da Uzungöl betonlaşıyor, Uzungöl havuza döndü, Uzungöl çok pahalı, doğa katlediliyor gibi serzenişler peşi sıra gelmeye başlıyor. Gelin hep birlikte bu Uzungöl meselesini geçmişten günümüze hızlı bir şekilde gözlemleyelim. Uzungöl'ün 1610 ile 1620 yıllar arasında oluştuğu tahmin ediliyor. Ayrıca gölün oluştuğu dönemlerde yüksekliğinin 70 metreye kadar olduğuna dair söylentiler var. Uzungöl'ün göl ve tabiat sayesinde yaklaşık 20 civarında yabani hayvan çeşidi bulunuyor. Bunların yanında ayrıca 150 çeşitte kuş barındırdığını, bu kuşların da 50 çeşidinin göçmen kuş olduğuna dair bilgiler mevcut. Uzungöl'ün keşfedilme sürecine gelecek olursak, Uzungöl'ün 1963 yılına kadar yolu yoktu. Bu bölgedeki insanlar kısıtlı imkanlarla tarım ve hayvancılık üzerinden geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı. Ancak çok fazla imkan olmadığı için bölgeden dışarıya çok fazla göç veriliyordu. Yine göç edenlerden birisi de Dursun Ali İnan adında yöre halkından bir girişimci. Önce Almanya'ya gidiyor. Almanya'da balık yetiştiriciliğine dair bilgiler ediniyor. Ardından burada alabalık çiftliği oluşturmaya karar veriyor. Tabi Uzungöl o dönemlerde keşfedilmemiş bir yer. Yapacağı bu yatırım sürecinde de çevresinden eleştirilere maruz kalıyor. Ancak hayallerinden vazgeçmeyip çalışmalarına devam ediyor ve 1974 yılında ufak çaplı bir alabalık tesisi kuruyor. İlk zamanlar Uzungöl'deki tesislerden kamyon şoförleri faydalanıyor. Ancak zaman geçtikçe özellikle 1975 yılından itibaren yavaş yavaş turistler gelmeye başlıyor. 1976 ile 1980 yılları arasında gelen misafirler burada konaklamak istiyorlar. Ancak konaklama imkanları olmadığı için yöre halkı kendi evlerinde misafir ediyorlar. Kendileri ikramda bulunuyorlar. Tabi her geçen yıl ziyaretçi sayısı arttığı için yöre halkının da bunu karşılayacak altyapısı olmadığı için artık yeni fikirlere ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda yine Dursun Ali İnan tarafından 2 tane bungalov ev projesi 1980 yılında hayata geçiriliyor. 1982 ile 90 yıllar arasında turistlerin akışı daha da hızlanmaya başlıyor. Uzungöl'ün milli park olma süreci ise 1983 yılında 2873 sayılı bir Milli Parklar Kanunu çıkarılıyor ve bu kanun 1989 yılında yürürlüğe giriyor ve Uzungöl Milli Park olarak ilan ediliyor. Şimdi yavaş yavaş Uzungöl'deki yapılaşmalar, Uzungöl'ün betonlaşması konularına doğru geliyoruz. Uzungöl imara kapalı bir bölge. Bu yüzden Uzungöl halkının sıkıntıları var. 2000 yılından itibaren yöre halkı bu şikayetlerini yoğun bir şekilde dile getirmeye başlıyorlar. Normal bir aileyi düşünün. Yıllar geçtikçe evleri eskiyor ancak evlerini düzenleyemiyorlar. Yasalar gereği evlerini revize edemiyorlar. Turist sayısı artıyor. Gelen turistlerin konaklaması noktasında bir ihtiyaç hasıl oluyor. Bu noktada yeni işletmelerin yapılması noktasında sorunlar yaşanıyor. Yöre halkının talebi bu noktada bir imar planının oluşturulması ve belli standartların oluşturulması noktasında bir talepleri oluyor. Ancak bu taleplerine karşılık bulamıyorlar. Turist sayısı da arttıkça ister istemez insanlar burada yeni işletmeler yapıyorlar. Kendi ihtiyaçları için de ev yapıyorlar. Buradaki yapılaşma sorunu ile ilgili meselenin aslı bu. Bunun dışında Uzungöl'ün havuza dönüşmesiyle ilgili konu ise 2008'li yıllara dayanıyor. Uzungöl heyelan sonucu oluşan bir göl. Bölgenin bu özelliğinden dolayı çığ, heyelan ve sel felaketleri yaşanma olasılığı yüksek bir bölge. Bu yüzden bölgede yöre halkının öncülüğünde yoğun bir şekilde yıllardır ağaç dikim çalışmaları yapılıyor. Bunun dışında 2009 yılında ise Uzungöl Havzası çığ ve erozyon kontrolü projesi hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında bölgeye ağlar, teraslama, kar çitleri, geciktirme tümsekleri, saptırma duvarları, 2 yaşını doldurmuş ladin ağaçlarının dikimi gibi çalışmalar yapılıyor. Bunun dışında ilkbahar aylarında karların erimesiyle birlikte artan suların göl seviyesinin yükselmesine ve yolların kapanmasına, hatta bu felaketlerin ansızın gerçekleşmesinden ötürü can kayıplarına neden oluyordu. Bu yüzden yol seviyesinin yükseltilmesi noktasında bir proje geliştirildi. Ancak bu proje 2008 yılında başladığında hazırlanmış projenin dışında bir proje geliştirildi. Bu noktada yöre halkı da zaten tepkilerini dile getirdi. Ancak tepkilere rağmen yine belirlenen proje hayata geçirildi. Yapılan duvar çalışmaları daha profesyonel ve projeye uygun bir şekilde yapılabilirdi. Yapılmadı. Ancak yol çalışmasının dışarısında Uzungöl'ün birçok bölgesinde bu bahsetmiş olduğum Uzungöl Havzası çığ ve erozyon kontrolü projesi kapsamında birçok çalışma yapıldı. Aslında işin temeline gelecek olursak bölge halkı Uzungöl'ün kıymetini biliyor. Eleştirilecek kişiler varsa da bu projeyi planlandığı gibi yapmayan, hatta doğayla daha uyumlu bir şekilde yapmayan yetkili kişilere eleştirilerin yönetilmesi gerekiyor. Tabii işin daha vahim bir boyutu var. Söylenti midir, gerçek midir bilemeyiz ancak Uzungöl'ün baraja dönüştürülüp bir elektrik üretim merkezi haline getirilmesi
getirilmesi de düşünüldüğü söyleniyor. Gerçeklik payını tam manasıyla bilemiyoruz. Ancak aynı dönemde yapılan HES projelerinde düşünürsek böyle bir fikrin ortaya atılmış olma ihtimali de olası gözüküyor. Bir diğer konu ise pahalılık konusu. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi Uzungöl'ün sadece yaz döneminde faaliyet gösteriyor olması. Bu da işletmecilerin bu 3 aylık dönemde yıl boyunca ihtiyaç duydukları gelirleri elde etme ihtiyacından kaynaklanıyor. Turizmi sadece yaz dönemi değil 12 aya yaymak için bölge halkının önde gelenleri yoğun girişimlerde bulunuyorlar. Uzungöl bölgesinin kış turizmine de açılması noktasında yoğun çabalar sarf ediyorlar. Turizmin 12 aya yayılması durumunda ise fiyatlar otomatikman aşağıya düşmeye başlayacaktır. Fiyatları etkileyen bir diğer konu ise acenteler. Acenteler konaklama tesislerini önceden toplu bir şekilde kiralıyor. Sonrasında ise turistlere en iyi ihtimaliyle 1'e 5 kat fiyatıyla satıyorlar. Yani aradaki fark acentelere gidiyor ve gelen turistler fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bunun dışında yine hediyelik eşya gibi alışveriş şeylerinde ise yine tur firmaları belli başlı yerlerle anlaşarak yine en iyi ihtimalle 1'e 5 kat fiyatlarla birlikte gelen turistlerin alışverişlerini sağlıyorlar. Fiyatları etkileyen önemli hususlardan bir tanesi. Uzungöl'ün 2018 yılında yaklaşık 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladığı söyleniyor. Bu her geçen yıl katlanarak büyüyen bir rakam. Uzungöl'de de 150'ye yakın işletme ve 5000'e yakın istihdam sağlanıyor. İstihdamı sağlanan insanlar hem bölge halkından hem Trabzon bölgesinden hem farklı illerden gelen insanlardan oluşuyor. Ayrıca ekonomik anlamda ise bölgeye yılda yaklaşık 750 milyon liraya yakın bir para girdiği tahmin ediliyor. Sonuç olarak Uzungöl yükselen bir değer. Her geçen gün ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu insanlara hizmet sunulması gerekiyor. Ayrıca Uzungöl diğer bölgelerin keşfedilmesi için bir başlangıç noktası. Uzungöl İsviçre'nin Davos'u gibi gelecekte önemli bir merkez haline gelebilir. Bizler de Uzungöl'e sahip çıkalım. Geçmişte sadece göl çevresinde yapılan hatalı bir yol çalışmasından ötürü Uzungöl'ü karalamayalım. Uzungöl'e sahip çıkalım. Uzungöl'ü sadece yazın değil, kışın da görmenizi, o güzelliklerden istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bu video vesilesiyle Uzungöl ile ilgili kafanızda oluşan soru işaretlerin giderilmesine yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.